Parlayan güneşin gökyüzünü kapladığı rüzgarlı bir İstanbul sabahından herkese günaydın, iyi pazarlar. Eminim çoğumuzun kulak aşinalığının olduğu, bazılarımızın çok iyi bildiği, bazılarımızın ise zihninde zaman zaman soru işaretlerine sebep olan probiyotiklerin, prebiyotiklerin, postbiyotiklerin faydalarıyla birlikte bunları hangi kaynaklardan tüketirsek bağırsaklarımızdaki faydalı bakteri sayısını artırabiliriz? Tüm detaylarıyla konuşacağız. Ketoket Yaso ile sürdürülebilir sağlıklı yaşam serüveninde bu hafta bağırsaklarımızdaki bakterilere doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Probiyotiklerle başlayalım. Probiyotikler canlı mikroorganizmalardır, iyi bakterilerdir. Hap ve şase gibi şekillere bürünüp raflardaki yerini almadan öncesinde de yüzyıllardır insanlar tarafından zaten tüketiliyorlardı. Çoğu gıdayı probiyotik yapan şey yararlı bakteriler bakımından zengin laktik asit fermentasyonudur. Fermente gıdalar ve fermentasyonun ne olduğuyla ilgili eğer sorularınız varsa süt bölümünde detaylarıyla anlattım. Arzu ederseniz o bölümü izleyebilirsiniz. Probiyotiklerin faydalı olabilmesi için canlı olması aynı zamanda bakteri sayısı bakımından da yeterli seviyede olması gerekmektedir. Probiyotikler tüketildikten sonra mide asidinden de etkilenmeden kalın bağırsağa kadar ulaşabilirler. Dolayısıyla tüketilen probiyotik bu yol süresince canlı kalabilecek mi? Buna iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani üzerinde probiyotik yazan ambalajlı gıda gerçekten size probiyotik özelliğini veriyor mu? Yoksa sadece pazarlama maksatlı mı yazılmış? Buna dikkat etmek gerekiyor. İşte biz ketojenik beslenmede neden her türlü ambalajlı gıdadan uzak duruyoruz? Çünkü içeriğini tam anlamıyla kontrol edemiyoruz. Probiyotikler çeşit ve türlerine göre bifidobakteriler ve laktobasiller olarak alt kırılımlarıyla birlikte sınıflandırılırlar. Örneğin öğretmen, doktor ya da mühendis dediğimizde aklımıza ilk olarak bir meslek grubu geliyor. Ama bu meslek gruplarının da kendi içlerinde alt kırılımları var değil mi? Örneğin öğretmen kimisi size fizik öğretirken kimisi matematik öğretiyor, kimisi tarih öğretiyor. Aynı bunun gibi işte. Bunun da alt kırılımları var. Yani çatı gibi düşünelim bunları. Yanlarında onları tanımlayan adları ve o adların da yanında S, U, Ş, SUŞ kodu dediğimiz alt kırılım kodları mevcut. İşte aslında probiyotik bakterisinin tam tanımını yapan şey bu en alt kırılımdaki SUŞ kodudur. Her SUŞ kodu da farklı alana fayda sağlar. Kimi bağırsaklarda işe yararken kimi kolesterol seviyelerini düzenlemede, kimi ise enflamasyonda veya ruhsal etkilerde rol oynar. Örnek verelim hemen. Lactobacillus acidophilus CL1285. Mesela bu söylediğim SUŞ koduna sahip bakteri yani probiyotik antibiyotik kullanımından kaynaklı ishalin tedavisinde işe yararken Lactobacillus acidophilus CL60 kilo kontrolünde işe yarıyor. Yani ben işten çıktım, eve giderken markete uğradım. Market rafından bir tane üzerinde probiyotik kaynağı yazan ambalajlı bir gıdayı aldım. Geldim eve onu tükettim. Vücudumun ihtiyacı olan probiyotiği ve bakterileri aldım. Sağlıklı beslendim. Bütün ihtiyacım olan şeyi bedenime sağladım diye durumu basite indirgeyemeyiz. Peki Yaso hangi SUŞ kodu hangi alanda çalışır, hangisini tüketmemiz gerekir derseniz açıklamalara bir tane link bırakacağım. O linkte ihtiyacınıza göre uygun kodları bularak yönünüzü belirleyebilirsiniz. Linke tıkladığınızda açılan sayfadaki application kolonu ihtiyacınızı göreceğiniz yer. Mesela constipation nedir? Kabızlık. Ketojenik beslenmenin başlangıcında bazı kişilerin karşılaştığı bir durum. İlerleyen dakikalarda bundan bahsedeceğiz. Hemen solundaki kolonda ise Bifidobacter lactis ve onun yanında da SUŞ kodu bulunuyor. Sağ taraftaki kolonlarda ise günlük alınması gereken miktara kadar tüm bilgileri vermiş. Bu sitedeki kodlara ait probiyotikler hap ve şase şeklinde piyasada mevcut. Ancak ben kullanır mıyım? Zorunlu kalmadıkça kullanmam gerekiyorsa da önce doktoruma danışırım. Her zaman altını çiziyorum, yeri gelmişken tekrardan söyleyeyim. Lütfen doktorunuza danışmadan herhangi bir vitamin veyahut da takviye kullanmayın. Buraya kadar anlaşılacağı üzere probiyotik çeşitlerini söylemesi çok zor. Çünkü binlerce farklı bakteri türü mevcut. Bununla birlikte diğerlerine nazaran biraz daha ön plana çıkmış 5 farklı bakteri türü grubu var. Biz şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bunların da farklı faydaları olmakla birlikte başlıcaları beynin büyüme hormonunu artırması, bağırsak duvarını güçlendirerek bağırsak geçirgenliğini azaltması, kötü huylu bakteri sayısını azaltarak
iyi huylu bakteri sayısını artırıp bağırsaklardaki bakteri sayısı dengesini koruması. İşin güzel tarafı ise şu, bu birazdan bahsedeceğim probiyotiklere yani bakterilere ambalajlı gıdalara maruz kalmadan doğal yollarla ulaşabilirsiniz. Birincisiyle başlayalım. Lactobacillus plantarum. Kimçi ve Alman usulü lahana turşusunun içerisinde bu probiyotik yani bakteri mevcuttur. Mayalanmış kırmızı biber ve sebzelerden oluşan, özellikle Çin lahanasından yapılan geleneksel bir Kore yemeğidir. Midede çok uzun süre hayatta kalarak bağışıklığı düzenleyen ve bağırsaktaki enflamasyonu kontrol eden birçok farklı fonksiyonu yerine getirir. İyi ve kötü niyetli bakteri sayısı dengesini sağlar ve en büyük faydası bağırsak geçirgenliğini azaltarak hem beyin rahatsızlıkları hem de sızıntılı bağırsak riskini düşürür. Yeri gelmişken bağırsak geçirgenliği ve sızıntılı bağırsak ile ilgili başka bir bölüm çekeceğim. Şimdi ikincisine bakalım. Lactobacillus acidophilus. Fermente edilmiş süt ürünlerinde bulunan bir bakteri türüdür. Bağırsaklardaki bakteri dengesinin yönetimini yaparak bağışıklık sistemine katkıda bulunur. İnce bağırsakta bulunan bir takım patojenik mikroplarla savaşma yeteneğine sahiptir. Ayrıca K vitamini de üretir. Üçüncüsüne bakacak olursak Lactobacillus brevis. Bu bakteri türü de Alman usulü lahana turşusu ve yine Alman usulü salatalık turşusunda bulunur. Hücresel bağışıklığı artırarak işlevini geliştirir. Bağırsak patojenlerini engelleme özelliğine sahiptir. Bu bakterilerin en iyi özelliği ise beynin büyüme hormonu dengesini artırır. Dördüncüsü Bifidobacterium lactis. Yine bu da fermente edilmiş süt ürünlerinde bulunur. Bağışıklığı artırmada ve sindirim kaynaklı hastalıkları önlemede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca ishale neden olan salmonella gibi gıda kaynaklı patojenlerle mücadele etmede yararlı olduğu biliniyor. 2012 yılında British Journal of Nutrition dergisinde bir çalışma yayınlanıyor. İnsanları iki gruba ayırıyorlar. 6 hafta boyunca, sonuç ise probiyotik olarak bu bakteri türünü tüketen kişilerde antioksidanların daha fazla artış sağladığı görülüyor. Ve geldik sonuncusuna, Bifidobacterium longum. Bifidobakteri cinsine ait 32 türden bir tanesidir. Vajinal doğum esnasında vücudumuza gelen ve sistemimize tanımlanan bir bakteri türüdür. Antioksidan özelliklere sahiptir ve serbest radikalleri uzaklaştırmada kabiliyeti vardır. Ayrıca yapılan çalışmalarda anksiyeteyi azalttığı da gözlemlenmiştir. Farklı çalışmalarda ise kolon kanserindeki büyümeyi bastırarak kanserin büyüme oranının düşmesine yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebini ise bir teoriye göre şöyle açıklıyorlar. Yüksek pH düzeylerinin kanserli bir büyümeye uygun ortam oluşturması sebebiyle longum bakterileri bağırsağın pH düzeyini etkili bir şekilde optimize ediyor. Ketojenik beslenme tarafına bakacak olursak da ilk başlarda bazı kişilerin karşılaştığı kabızlık sorunu için az önce saydığım 5 farklı probiyotik bakteri türünden 4 tanesi kabızlığa iyi geliyor. Bifidobacter lactis, Bifidobacter longum, Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus plantarum. Ben bu konuda şanslıyım. Hiç bu şekilde bir sorunla karşılaşmadım. Keza başladığım ilk günden beri probiyotik ve prebiyotik kaynağı olarak kendi mayaladığım kefiri tüketiyorum. Ayrıca özellikle kış aylarında yine kendim fermente ettiğim lahana turşusunu bol bol tüketiyorum. Yağ tüketimim de ortalama 150 gram seviyelerinde günlük ve başladığım ilk günden beri de magnezyumumu eksik etmiyorum. Ketojenik beslenmede kabızlık dediğiniz zaman herkesten farklı bir hikaye dinlersiniz. Keza herkesin buna maruz kalmasının sebebi ve çözüm yolları başkadır. Biz burada birazcık başlıklarla altını çizelim. Yine kendinizi en iyi tanıyan sizsiniz. Çözümü yine kendiniz bulacaksınız. Keza bununla ilgili zaman zaman ben mesajlar alıyorum. Ya ketojenik beslenmeye başladım, kabız oldum, ne yapayım? Bilmiyorum. Ya ben de bilmiyorum. Sizi tanımıyorum. Ne yiyip ne içiyorsunuz bilmiyorum. Hangi gıdalarla besleniyorsunuz bunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu kadar fazla bilinmezlik ve bu kadar fazla parametre varken benim size bir mesaj üzerinden yardımcı olabilmem mümkün değil. Ancak ana başlıklarla sıralayacak olursak şunları söyleyebilirim. Magnezyum eksikliği olabilir. Vücudunuzun ihtiyacı olan lif seviyesini tüketmiyor olabilirsiniz. Yeterli miktarda su içmiyor olabilirsiniz. Yeterli miktarda yağ almıyor olabilirsiniz. Bunlar sebeplerden bazıları olabilir, ancak bu sebeplerin dışında da farklı bir sebeple bu sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bunları da kontrol ettikten sonra hala da sorun yaşamaya devam ediyorsanız artık o noktada en iyisi doktorunuza danışmak olacaktır.
Geldik şimdi prebiyotiklere. Prebiyotikler bağırsak bakterilerinin aktivitelerini artırmak ve büyümek için ihtiyaç duydukları maddelerdir. Kötü bakteriler prebiyotikleri kullanamazlar, yani onlarla beslenemezler. Dolayısıyla bu sebeple de kötü bir şey üretemezler. İyi bakterilerde ise durum bunun tam tersidir. Siz iyi beslendikçe gitgide güçlenirler. Bağırsaklardaki iyi bakteriler tüketilen lifli gıdaları kendi metabolizmaları için altyapı olarak kullanırlar. Yani lifli gıda tüketmek bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin büyümesinde çok etkilidir. Prebiyotikler iyi bakteri oluşumundaki en güçlü yöntemdir. Yeri gelmişken hemen şunun altını çizmek istiyorum. Lif tüketelim, vücudumuza prebiyotik desteği sağlayalım dediğiniz noktada tükettiğiniz prebiyotiğin içeriği çok önemlidir. Neden? Çünkü her tüketilen lif prebiyotik değildir. Tüketilen lifin prebiyotik olabilmesi için gerekli olan şeyler mide asitleri veyahut da enzimler tarafından parçalanmadan, yani sindirilmeden kalın bağırsağa kadar ulaşabilmeleri gerekmektedir. Çünkü bağırsaktaki bakteriler tarafından fermente ya da metabolize edilmeleri gerekmektedir. Demek istediğim şu ki bifidobakteriler tarafından o lifin besin kaynağı olarak kullanılması gereklidir. Son zamanlarda ben şunu çok duyuyorum. İşte şu önerdi, bu önerdi, bilmem ne ekmeği. İşte sağlıklı ekmek, bilmem ne unuyla yapılmış ekmek. Lif de bağırsaklarımız için gerekli, benim ekmek yemem lazım. Ancak bu noktada gözden kaçırılan bir şey var. Sindirim sisteminde her makro besin farklı yerlerde işlenir. Yani vücudun farklı bölgelerinde sindirilir. Ne demek istiyorum? Lif niyetine yenen karbonhidratlı besinler daha mideye ulaşmadan tükürükteki enzimlerle parçalanmaya başlar. Mideyi pas geçer ve ince bağırsakta monosakkaritlere parçalanır. Özetle bizim ihtiyacımız olan lif bu lif değildir. Neden? Çünkü biz lifin kalın bağırsağa kadar ulaşabilmesini istiyoruz. Tüm bu detayları bir kenara bırakalım. İçerdiği unun özelliğini gözetmeksizin ketojenik beslenmede hiçbir ekmek türünü tüketmiyoruz. Bunun da pazarlığını yapmıyoruz. Çok faydalıdır, lif kaynağıdır, ben yiyorum, seviyorum, bana iyi geliyor, tüketmek istiyorum diyene de afiyet olsun. Prebiyotiklerin faydalarına bakacak olursak bağırsakların sağlıklı çalışması için hareketliliği düzenlerler. Bağışıklık sisteminin sağlıklı olmasına katkı sağlarlar. Tokluk hormonu leptinin sentezlenmesine aracılık ederler ve minerallerin emiliminin daha iyi olmasını sağlarlar. Tüm bu saydığım faydalardan yararlanabilmek için tekrardan söylüyorum, tükettiğiniz lifin prebiyotik olması lazım. Peki tükettiğimiz lifin gerçekten prebiyotik olup olmadığını nasıl anlayacağız? İnülin ve fruktooligosakkariit. İnülin birçok bitkinin bünyesinde bulunan bir polisakkarittir. Başlıca soğan, sarımsak, pırasa, hindiba ve enginarda bulunur. Fruktooligosakkariit ise bitkilerde bulunan kısa fruktoz zincirlerinden oluşan bir karbonhidrat türüdür. Düşük kalorili tatlandırıcı çeşidi olarak da bazı alanlarda kullanılır. Muz, soğan, kuşkonmaz, pırasa, buğday, arpa ve bazı tahıllarda bulunur. İnülin de fruktooligosakkariit de prebiyotik liftir. Fruktooligosakkariit kalın bağırsağın ilk kısmındaki bağırsak bakterileri tarafından daha iyi kullanılabilirken ikinci ve üçüncü kısımdaki bakteriler inülini daha iyi fermente edebilirler. Böylece kalın bağırsak baştan sona kontrol altında olur. Bu lifler bağırsak bakterileri tarafından fermente edildikten sonra kalan kısımları dışkıyla birlikte vücuttan atılır. Ekmeğin neden lif olarak önerildiği belki şimdi birazcık daha netleşmiştir. Çünkü bu bahsettiğim prebiyotik buğdayın içerisinde de var. Ancak biz buğdayın hiçbir türünü ketojenik beslenmede tüketmiyoruz. Bu iki prebiyotik life ketoda uygun ürünlere bakacak olursak sarımsak ve pırasadan bahsedebiliriz. Soğan ve enginar da elbette tüketilebilir ancak makrolar dahilinde. Biliyorsunuz ki soğanın glisemik indeksi ve glisemik yükü yüksek olduğundan kontrollü tüketiyoruz. Enginarın da karbonhidrat miktarı yüksek, yine makrolara dikkat ederek tüketiyoruz. Geldik şimdi postbiyotiklere. Probiyotik ve prebiyotiklere nazaran daha az bilinen ürünler postbiyotikler. Süt bölümünü izleyenler hatırlayacaklar. Orada demiştim ki prebiyotikler probiyotikler tarafından yakıt kaynağı olarak kullanılan karbonhidratlardır. İşte probiyotikler prebiyotikleri yakıt kaynağı olarak kullandıktan sonra ortaya çıkan şey
postbiyotiktir. Kısa zincirli yağ asitleri olan bürik asit, asetik asit ve propiyonik asit postbiyotiklere örnektir. Faydası nedir derseniz, örneğin bürik asit olan kısa zincirli yağ asitleri kan-beyin bariyerine de geçerek beyne ulaşarak bazı nörotransmitterler tarafından kullanılabilirler. Sadece ortaya çıkan bu kısa zincirli yağ asitleri de değil, fermantasyon sonucunda ortaya başka ürünler de çıkar. Sağlıklı postbiyotikler B ve K vitaminleri içerir. Sağlıklı bakterilerin gelişmesine yardımcı olurken zararlı bakterilerin büyümesini yavaşlatmaya katkı sağlar. Kefir ve kimçi gibi ürünleri tüketerek postbiyotiklerin oluşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Gerçi biz yaşadığımız coğrafyada kimçiyi yapacak lahanayı nereden buluruz bilmiyorum ama pestisitsizini bulalım, ben razıyım. Konuyu ketojenik beslenmeye göre toparlayacak olursak, beslenmenizden kefiri, lahana turşusunu ve sarımsağı lütfen eksik etmeyin. Kefiri nasıl mayaladığımı tarif ettiğim ve hakkında daha fazla detaylar içeren bir bölüm hazırlıyorum. Çok yakın bir tarihte onu da yayınlayacağım. Sizlere bağırsaklarınıza yararlı bakteri sağlayacak gıdalarla beslendiğiniz güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.